Kurban vekaleti verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kurban vekaleti verirken bir takım hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kurbanı Allah rızası için kesiyoruz. Sadece Rabbimizin rızası için keseceğiz. Ve vekalet verirken de bu niyeti daima hafızamızda, zihnimizde tutacağız. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. O da nedir? Satın alacağımız hayvanın kurban niteliklerini taşıması gerekir. Kurban olamayacak hayvanlar asla kurban edilemezler. Dolayısıyla burada güven esastır. Vekalet verirken hayvanları görmediğimiz için güven esastır. Eğer çeşitli iletişim vasıtalarıyla kurbanları görmek mümkün ise görülmesi daha iyidir. Ama bu mümkün olmuyor çoğu zaman. Bu durumda güvenilir vakıflar veya dernekler aracılığıyla kurbanımızı kestirmeye dikkat etmemiz gerekir. Unutmayalım ki bu konu istismar eden konulardan bir tanesidir ve herkesi suçlamak tabii ki mümkün değildir ama bir kısım organizasyonların kurban kesmedikleri halde kesmiş gibi gösterdikleri vakidir. Bunlar tespit edilen hususlardan birisidir. Diğer taraftan belli bir kilo şart koşulmamalıdır. Yani 20 kilo, 30 kilo gibi bu hayvan 20 kilo veya size 20 kilo et vereceğiz, 30 kilo et vereceğiz gibi bir rakam kesinlikle telaffuz edilmemelidir. Çünkü bir hayvanın ne kadar et vereceği belli olmaz. Yani et üzerinden de bir hesap yapılmaması gerekir. Belli bir aralıkta söylenebilir. Yani 25 kilo ile 30 kilo arasında denilebilir. 40 kilo ile 45 kilo arasında denilebilir. Ama kesinlikle net bir rakam söylenmemelidir. Eğer rakam söylenirse şayet diyelim ki 45 kilo ile 50 kilo arasında denildi de 35 kilo geldiyse efendim bu takdirde başka kurbanlardan yani organizasyonlar başka kurbanlardan fazlalık olan etlerden buraya bir takviye yapıp başka kişilere ait kurbanı eklemek suretiyle bu şekilde bir yola asla başvurmamaları, insanları aldatmamaları gerekiyor. Yani güvenilirliğini kaybetmemek için bazı kuruluşların böyle yaptıkları vakidir. Yani diyelim ki 40 kilo ona bir rakam söylüyor. Eğer 35 kilo gelirse başkasının kurbanından alıyor, efendim ona ilave ediyor. Böylece itibarını korumuş olur. Bu doğru bir yöntem değildir. Burada şu yapılabilir. Eğer şayet belirlenen rakam belirlenmemesi gerektiğini söyledik ama burada 40 ile 50 kilo denilmiş de daha az bir kilo gelmişse burada satıcı aradaki farkı müşteriye öderse bu da iyi olur. Hayvanın sağlıklı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yani hastalıklı olup olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de hayvanın yaşıyla ilgilidir. O da büyükbaş hayvanlarda mesela sığır cinsinden olanların 2 yaşını tamamlamış olmaları, keçinin muhakkak surette, tekrar ediyorum, keçinin muhakkak surette 1 yaşını tamamlamış olması, koyunların 1 yaşını tamamlamış olması veya 6 aylık, 7 aylık olup da koyunlarda biraz bir esneklik vardır. 6 aylık, 7 aylık olup da annesi gibi gösteren, o kadar semiz olan koyunlar, onlar kurban edilebilir. Fakat tekrar ediyorum, keçiler için aynı şey söz konusu değildir. Ve aynı zamanda büyükbaş hayvanlar için de kesinlikle 2 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Burada hayvanın kapak atıp atmaması çok önemli değildir. Önemli olan 2 yaşını tamamlamış olmasıdır.
2 yaşına girmeden kapak atması, yani dişlere attığı bilinse bile, eğer tam yaşı biliniyorsa, yani hayvanın ne zaman doğduğu biliniyorsa, daha erken diş atması onun kurban olarak geçerli olmasını gerektirmez. Yani böyle bir kurban geçerli değildir. O yüzden muhakkak surette burada yaş önemlidir. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği ifadeler var. Yani nas olduğu için yaş konusunda herhangi bir oynama yapmak söz konusu değildir. Buna azami derecede dikkat etmek gerekir.